Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Menekşe bebeğim bluzunu ve ayakkabısını öreceğiz arkadaşlar. Saçına kullandığım ipi aynısını ayakkabısına kullandım. Ve ip kalın olduğu için dolayısıyla tarifte değişti. Bunları yine detaylarıyla sizle birlikte öreceğiz arkadaşlar. 35 zincirin üzerine 34 sık iğne örelim arkadaşlar. Öncelikle 35 zincir çekelim. 35 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 34 sık iğne örüyorum. Sık iğne öreyim. Bir tane zincir dibinden itibaren bakın şu alttaki ipi yine gizleyerek yürüteceğim. 34 sık iğne yine örüyoruz. Bir sıra daha örüyoruz arkadaşlar. Yani bu sırayı da örüyoruz. Zincirin üzerine 2 sıra 34 sık iğne örmüş oldum. Şimdi burada ilik açacağız arkadaşlar. 9 zincir çekelim. Şimdi 2 tane çektim. Dibine batıyorum. Sık iğne ile bakın sık iğne ile orayı birleştirdim. Şimdi burada artış yapacağım. Bir tane sık iğne ile birleştirmiştim. İkinci sık iğneyi yaptım ve artış yapıyorum. Bakın. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma şeklinde örelim. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar ördüm. Toplamda 51 sık iğnem oldu. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Yine artış yapacağız arkadaşlar. Bu son artışımız olacak. 4 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar yapacağız. 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum. 2 3 4, bir tane arttırıyorum. Sonuna kadar 4 sık iğne, bir arttırma ve bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyoruz. 4 sık iğne, bir arttırma, sıra sonuna kadar ördüm. Bakın bir tane sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Bir zincirle dönüyorum. Toplamda 60 sık iğnem oldu. Pardon, 61. 61 sık iğne, bir sıra örelim. 61 sık iğne, bir sıra ördüm. Şimdi bir tane zincir, dibinden itibaren 8 tane sık iğne örelim. Sekiz sık iğne ördüm. Şimdi 5 tane zincir çekelim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, bakın 14 burası, 14 atlıyorum. Bu 15.'ye işaretimi koyuyorum. Kaymaması için arkadaşlar, batarken kaymasın diye. Şimdi orayı sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın birleştirdim sık iğne ile. Şimdi
Bu battığımı da sayıyorum. Bu da sık iğne oldu. Sık iğne ile birleştirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Şimdi 9 dedim. İçinden sayıyorum. 17 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 tane çektim. 5 zincir. Şimdi yine sık iğne ile 14 sık iğne atlayıp 15.'ye batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, şurası 15. Ve battığımı da sayıyorum. Sık iğne ile çünkü birleştiriyorum. 2 sık iğne, 3 4 5 6 7 8. Bir zincir. Şimdi dibinden itibaren devam ediyorum. 8 tane sık iğne örüyorum yine. Bakın 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7 8. Şimdi zincirin üzerine örüyorum. 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. Zincirin üzerine 5 sık iğne örüyorum. 5 zincir çekmiştik. 3 tane ördüm. 4 5. Şimdi devam ediyorum. 17 sık iğne öreceğim. Zincirleri kendimize doğru böyle çevirerek örelim arkadaşlar. Ve çok gevşek ve çok sıkı olmasın. Ben çok sıkı ördüğüm için çok sıkı çekiyorum. Ve batmakta zor oluyor. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. Arkadaşlar şimdi bir zincir dibinden itibaren arkadaşlar
43 sık iğne örelim. Arkadaşlar, bu zincirin üzerine ördüm ve bir sıra daha 43 ördüm. Yani toplamda 2 sıra 43 ördüm. Şimdi yine 9 zincir çekelim. İlik açıyoruz. Dibinden itibaren sık iğne örüyorum. Bu ilikleri arkadaşlar, düğmenizin büyüklüğüne göre ayarlayın. Çok büyük düğmeler kullanmayın. Şimdi iliği 3 tane açtım arkadaşlar. 1, 2, yine bu mesafede ördüğünüz zaman yine tekrar buraya gelince ilik açabilirsiniz. Şimdi bu 2 sıra örmüştüm. 43 sık iğne. Arkadaşlar, burayla birlikte 10 sıra ördüm. Tabii ki herkesin elinden farklı oluyor sık iğneler. Bebeğe giydirerek boyunu ayarlayın. Ben burayla birlikte, yani 2 sıra örmüştüm. Şimdi burayla birlikte toplam 10 sıra ördüm. 43 sık iğne, 10 sırayı tamamlayalım. Sonra görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, 10 sıra demiştim. Bir sıra daha ördüm. 11 sıra örelim. Buradan yukarı çıkacağız yakaya. Köşeye bir tane daha batıyorum. Bakın, 2 tane aynı yere batmış oldum. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Sık iğnelerle çıkalım. Bir tane aynı yere battım. Şimdi 2 tane sık iğne ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu başlangıç yeriyle birlikte 15. Şimdi burada aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi arkadaşlar, 34 sık iğne 34 sık iğnemiz vardı. 34 zincir çekmiştik başlangıçta. Şimdi burayı arkadaşlar, bakın, bir tane arttırdım dönmek için. Şimdi bir tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33. Şimdi arkadaşlar bu baştaki çift battığım yerle birlikte yani arttırdım burayı dönmek için. Sonra 33 sık iğne ördüm. Şimdi bakın. Üç tane sık iğne. Bir tane atlayarak eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane atlayarak eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane atladım, eksilttim. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar üst sık iğne bir tane atlayarak eksiltiyorum. Ve 4 tane sık iğne ördüm. 4 sık iğne ile bitirdim. 6 kez eksiltmiş oldum ve 4 sık iğne ile bitirdim. Şimdi toplamda 28 sık iğnemiz oldu. Bir sıra 28 sık iğne örelim. Bir zincir ipimizi koparalım. Şimdi renk değiştireceğiz arkadaşlar. Dibine tekrar batıyorum. Sabitlemek için bir tane sık iğne yaptım. Şu iki ipi alttan biraz yürüteceğim, keseceğim. İki sık iğne ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir dibinden itibaren 5 sıra 13 sık iğne örüyorum. Bakın şimdi bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 sıra ördüm şimdi. Şimdi 3. sıram.
Dördüncü sıraya geçtim. Ve son sıram 5. sıraya geçiyorum. 5 sıra 13 sık iğne örmüş olacağım. Şimdi bakın aşağıya ineceğim. Yine inerken bu köşeye aynı yere bir tane daha batıyorum. Bakın çift yaptım burayı. Ve aşağıya iniyorum. Sık iğne ile iniyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğne ile aşağıya indim. Şimdi dibine de batıyorum bir tane sık iğne. Köşeye çift batmıştım. 1 2 3 4. Dibine de battım. 4 tane 4 sık iğne ördüm. Şimdi ilmek kaydırıyorum. 1 2 2 tane ilmek kaydırdım. Bir tane zincir, yanından itibaren sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bir tane zincir. Şimdi arkadaşlar ipimi koparıyorum burada. Yakanın bir tarafı çıktı. Şimdi buradan başlayacağım arkadaşlar. Aynı görünümü vermek için. Şimdi bakın 2 tane ilmeği kaydırmıştık. Bir tane zincir çekip yanına batmıştık. Bakın bir zincir hemen yanına batmıştık. Şimdi bu zincir çektiğim yere batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir tane sık iğne ile orayı sabitledim. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerime. 2 tane sık iğne ördüm. Bakın şu ipi de alttan yürüteceğim. 2 3 4 5 6 7 8
Bu ipi şimdi alttan yürüteceğim. 8 tane ördüm. 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Burayı da arkadaşlar 2 sıra şimdi ördük. Aynı şekilde 5 sıra öreceğiz. Bir zincirle dönüyoruz. Şimdi bakın son sıram 5. sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi aşağıya ineceğim. Bakın buradan aşağı inerken aynı yere bir tane daha batıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Sık iğnelerle 2. Şimdi baştaki ve ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve dibine de batıyorum. İlmeği kaydırdım. Bir zincir, yaka, tamam. Şimdi ipimizi koparalım. Yaka bu şekilde oluyor. İpi de şimdi nasıl keseceğimi göstereceğim. Şimdi zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın burada 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bitiyor arkadaşlar, bakın. Şimdi buradan ip takacağım. Burayı sabitleyeceğim. Yanındakine batacağım.
Şimdi bakın orayı sık iğne ile sabitledim. Hemen bakın yanındakine sık iğne yapıyorum. İkincisi, üç, 4, 5. Şimdi buradaki boşluğa batmıyorum. Bakın buraya sık iğne yapmıştık. Buraya batmıyorum. Buraya batıyorum arkadaşlar. Burası değil, burası. 5 tane sık iğne alttan ördüm zincir üzerine. Şimdi bu altıncısı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Arkadaşlar 20 buraya batmıyoruz. Bakın bağlantı yeri burasıydı. Buraya batmıyoruz. Burada da aynı şeyi yapmıştık. Buraya batıyoruz. 20 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlmek kaydırarak battım. Bir zincir ile bir üst sıraya çıktım. Şimdi toplamda 20 tane sık iğnem var. 9 sıra 20 sık iğne örelim, sonra görüşelim arkadaşlar. Toplamda 10 sıra 20 sık iğne örmüş oldum. Şimdi karşısıyla ilmek kaydırarak birleştirdim. Bir üst sıraya bir zincirle çıktım ve bir sık iğne, ikincisi, üçüncüsü. Şimdi eksiltme yapıyorum. Üst sık iğne, bir eksiltme, 4 kez eksiltmiş olacağım. Bir tane eksilttim. Üst sık iğne, bir tane eksiltiyorum. İkincisi, bir, iki, üç, üçüncü eksiltmemi yaptım ve son eksiltmemi yapıyorum. Karşısıyla birleştiriyorum. İlmeği kaydırarak yine şimdi toplamda 16 sık iğnem oldu eksiltmelerden sonra. 2 tane sık iğne ördüm. Bakın 1, 2, 3,
Bir sıra 16 sık iğne örelim. On beş, 16'da 16. sık iğnede renk değiştireceğiz. Lila'ya geçiyoruz. Bu ipi çekiyorum. Karşısıyla birleştiriyorum. Bir zincir. Lilayı alttan yürüteceğim. Dibinden bir tane sık iğne örüyorum. Dibinden itibaren bakın 16 tane sık iğne örüyorum. On 16'da yine renk değiştiriyorum. Beyaz ipe geçiyoruz. İlmek kaydırarak karşı ile birleştiriyorum. Bir zincir. Şimdi dibinden itibaren HDC örüyorum. 16 tane. Bu ipi alttan yürütüp keseceğim. HDC örüyoruz. Arkadaşlar
kol bitmişti. Şimdi kolu öreceğiz. Bunu buradan başlamıyoruz arkadaşlar. Başlangıç yerimiz burada olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, zincirin üzeri buradaki, buraya sık iğne yapacağız. 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincir çekmiştik. Kalanla sık iğne öreceğiz. Ama bu kolu bu taraftan başlayacağız. Bakın, başlangıç yeri şu aradaki sık iğnenin hemen üstünden başlıyorum. Orayı sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15 tane ördüm. Bakın, zincirin üzerine öreceğim şimdi. Buradaki sık iğnelerim görünüyor zaten arkadaşlar. Yani zincirin kalan kısmı. Bakın burası. Burayı ince bir tığla batalım. 15'ti. Şimdi bu 16. Bakın. 17. 18. 19. 20. Şimdi normal tığıma geçebilirim. Ve karşısıyla birleştiriyorum. Sıkı ördüğüm için biraz zor batılıyor arkadaşlar. İlmeği kaydırarak bağladım ve dibine bir zincirle üst sıraya çıkıp dibine sık iğne ördüm. Şimdi 20 sık iğne arkadaşlar, yine burayla birlikte 10 sıra olacak. 9 sıra örelim. Bu koldaki gibi aynısını yapıyoruz. Arkadaşlar, şimdi bu ayakkabısının fiyonkunu yapacağız. Bunu dikmediğimiz için önce yapacağız. Sonra ayakkabıyı örerken buradaki ipini alttan yürüteceğiz. Önce bu alize diva ile örüyorum yine arkadaşlar. 80 santim kadar bir ip çıkartıyorum. Kesiyorum yani. Ve 2 tane katını çıkartıyorum. Geriye kalan 2 katıyla ve ince bir tığla arkadaşlar, 0,95 milim tığla fiyonkunu öreceğiz. Sihirli halkanın içerisine 2 tane bakın zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine DC örüyorum arkadaşlar. Üç zincir. Daha önceki videolarımda saçındaki tokasını yapmıştık. Aynısını bu sefer ince iple yapıyorum. Bakın 3 tane model yaptım. Şimdi 2 tane zincir boşluğa batıyorum.
Şimdi tekrar 2 tane zincir. Aralarına zincir çekmeden böyle DC yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve boşluğa batıyorum ve şu alttaki ipi çekiyorum kendime kontrollü bir şekilde. Bir zincir, bunu da böyle arkadaşlar karşılıklı bağlıyorum, sıkıştırıyorum. Bunu da arkadaşlar dikeceğiz. Pardon, örerken alttan birlikte yürüteceğiz. Bu kadarcık ip yeterli, 2 tane. Şimdi ayakkabısına başlayalım. Ayakkabısını arkadaşlar açık renkle başlayacağım. Videoda daha koyu çıkıyor. Saçta kullandığım ipi ayakkabıya kullanmıştım ama daha koyu çıkıyor. Sık iğneler anlaşılmayacağı için biraz daha açık tonla yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Bakın. Şimdi ikinci zincirden itibaren 6 tane sık iğne örüyorum. Altı. Son zincire 3 tane sık iğne örüyorum. Aynı boşluğa. Şimdi şu ipi alttan yürütüyorum. Bakın ilk zincirden başlıyorum. Örmeye 5 tane öreceğim. 1. Tam ortaya batıyorum. 2. 3. 4. 5. Şimdi keselim. Ve son zincire 3 tane batıyorum. Bakın son zincire. Son zincire 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi oraya işaret koyalım. Daha sonra bu işareti çıkartacağız. Şimdi bir tane ilk sık iğneden başlayarak örüyorum. Bir tane arttıracağım. Bir tane arttırdım. 5 tane sık iğne öreceğim. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5. Şimdi peş peşe 4 tane
artırıyorum. 4 tane çift öreceğim. Bakın bir tane ördüm. İki, üç, dört. 4 tane çift yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırıyorum. Şimdi işaretin olduğu yere ilmeği kaydırıyorum. Bir zincir dibine batıyorum. Artık ayakkabıyı işaretsiz öreceğiz. Şimdi bakın, dibine sık iğne ile batmıştım. Bir tane sık iğne var. Şimdi yanına ikincisini yapıyorum. 2 tane sık iğne, bir tane arttırma, 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir tane arttırma, bir tek bir çift, 4 kez yapacağız. Şimdi bakalım, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek, evet, bir tek bir çift. Şimdi çift örüyorum ve 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon arkadaşlar, 6 tane örüyorum. 5 tane ördüm, şimdi bir tane daha öreceğim. 6 tane sık iğne ördüm şimdi. Bir tane artırıyorum 6 sık iğneden sonra. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir arttırma, bir sık iğne. Şimdi karşısıyla artık birleştiriyorum ilmeği kaydırarak. Burada biz bir zincirle üst sıraya çıktığımız yerle birleştiriyorum. Bakın. Bir zincirle yine üst sıraya çıktım. Şimdi toplamda 29 sık iğnem oldu. Şimdi burada bir üst sıraya çıktım ama dibinden itibaren arka lobdan örüyorum. Yani bilo örüyoruz. 29 tane. Şimdi bir tane ördüm. Yirmi dokuzuncuyu örüyorum. Bakın ördüm. Karşısıyla birleştiriyorum. İlmeği kaydırarak. Şimdi 3 sıra arkadaşlar. 3 sıra 29 sık iğne örelim. 3 sıra 29 sık iğne ördüm. Şimdi
zincirle üst sıraya çıktım arkadaşlar. Dibinden itibaren sık iğne örüyorum. 10 sık iğne öreceğim. Bakın 2 tane ördüm. On sık iğne ördüm. Şimdi 5 tane peş peşe eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Dokuzuncuyu ördüm. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Bakın bir tane ördüm. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. 1 2 4 5 6 7 8 ve ön kısımdan 11 11 sık iğne atlıyorum. 1 12.'ye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şurası 12. 12.'ye battım. 11 tane atlayıp 12.'ye batıyoruz. Şimdi bir tane sık iğne ile orayı birleştirdim. İkincisi 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Tekrar dibinden itibaren 7 sık iğne örüyorum. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bu ayakkabıyı bakın, bu sol ayakkabıya fiyonku buraya koydum. Bakın 7 dedikten sonra 7 sık iğne yapınca, pardon, 6 sık iğne yapıyoruz. Buraya fiyonku ilave ediyoruz. Bakın 6 tane sık iğne yapıp fiyonku buraya ilave ediyoruz. Nasıl ilave ettiğimi de gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi öbür tarafını yapacağım. Buradan buradaki alttaki ipi yürüterek devam ediyorum. Şimdi onu ben bu sol ayakkabıyı yapmıştım. Şimdi sağ ayakkabıyı yapacağız. Şimdi 7 tane sık iğne ördüm. Zincirin üzerine 8 sık iğne yapıyorum. 8 zincir çekmiştik. Bir tane daha yapıyorum. Bakın 8. Şimdi sık iğnem var burada. Bağlantı yerinde, orayı da örüyoruz. Bakın şuradaki bağlantı yerini kaçırmayalım. Bir tane ördüm. 2 2
3, 4, 5, 6. Yani zincirin üzerine 8 sık iğne ördüm. Buradan da başlayarak 6 tane sık iğne ördüm. Ama biz burada, evet, çok pardon, fiyonku ilave edeceğiz arkadaşlar. Bakın, fiyonku şimdi ekliyorum. Ne zaman eklediğimi söyleyeyim. Evet, tam dibinden arkadaşlar, bakın burada dibinden ilk sık iğneyi yaptık. Zincirin üzerine 8 sık iğne ördüm ve bir tane de bakın buradaki aradaki yeri örüyorum. Şimdi hemen fiyonku ilave ediyorum. Düz tarafından şimdi devam ediyorum sık iğnelerime. Bunu da çekiyorum kendime sola doğru sıkıştırarak, bakın şöyle kendime doğru çektim ve artık ilmeği kaydırıyorum. Bir üst sıraya çıkmıyorum artık, bitti çünkü. Evet, bir zincir çekiyoruz. İpimizi dikmek için biraz uzun kopardım. Bakın bu ayakkabının fiyonku da böyle. Buradaki sarı ipi artık kesebilirim. Ayakkabı yapımı da bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.